Roma İmparatorluğu. İnsanlık tarihinin gördüğü en büyük medeniyetlerden biri. Ama bu devasa imparatorluğun temelleri bir adamın hırsı, zekası ve cesaretiyle atıldı. İsmini duyunca aklımıza güç, strateji ve ihanet gelen bir isim. Julius Caesar. Milattan önce 100 yılında Roma'da doğan Gaius Julius Caesar, bugün bile adı takvimlerimizde yaşayan bir efsanedir. O sadece Roma'nın değil, dünya tarihinin akışını kökünden değiştiren adamdı. Ama o sadece bir komutan değildi. O geleceği gören gerçek bir vizyon sahibiydi. Cumhuriyeti yıkıp imparatorluğu inşa eden ama kendi yarattığı sistemin kurbanı olan bir lider. Bugün sizlere onun hikayesini anlatacağız. Aristokrat bir çocuktan mutlak hakime uzanan yolculuğunu. Ve tabii ki tarihte derin izler bırakan o meşhur ve kanlı son anlarını. Roma İmparatorluğu'nun kaderi işte bu adamın ellerinde şekillendi. Hikaye başlıyor. Genç Sezar, kaçış ve korsanlar. Julius Caesar, köklü ve soylu bir Roma ailesine mensuptu. Ancak ailesi hiç zengin değildi. Çocukluğu Roma'nın en kanlı dönemlerinden birine, Sulla ve Marius arasındaki iç savaşa denk geldi. 16 yaşında babasını kaybetti. Aynı yıl General Marius'un kızı Cornelia ile evlenerek tarafını seçti. Diktatör Sulla başa geçince, Sezar'dan karısını derhal boşamasını emretti. Bu bir ölüm fermanıydı. Ama genç Sezar reddetti. Bu karar onun karakterini özetliyordu. O baskıya asla boyun eğmezdi. Sulla'nın gazabından kaçmak için Roma'yı terk etti. Hastaydı. Haftalarca ormanlarda saklandı. Tehlike geçince doğuya gitti. Ancak Ege Denizi'nde Kilikyalı acımasız korsanlar tarafından kaçırıldı. Korsanlar 20 talant fidye istediğinde Sezar kahkaha attı. "Benim değerim en az 50 talant eder," dedi. Benim değerim en az 50 talant eder. Fidye ödenip serbest kalınca hemen bir donanma topladı ve kendisini kaçıran korsanların peşine düştü. Hepsini yakalayıp çarmıha gerdirdi. Ama merhamet gösterip acı çekmesinler diye önce boğazlarını kestirdi. Siyasi yükseliş ve üçlü ittifak. Roma'ya döndüğünde Sezar, politik merdivenleri hızla tırmanmaya başladı. Hedefi en tepeydi. Halk arasında inanılmaz popülerdi. Çünkü gösterişli gladyatör oyunları düzenliyor, halkı eğlendiriyordu. Sokaklarda bizzat dolaşıyor, bedava buğday dağıtıyor ve halkın sorunlarıyla tek tek ilgileniyordu. Ama bu cömertlik paraya mal oluyordu. Sezar gırtlağına kadar borç içindeydi. Alacaklılar kapıdaydı. Milattan önce 60 yılında tarihin en gizli ve güçlü siyasi anlaşmalarından birini yaptı. Roma'nın en zengin adamı Crassus ve en başarılı generali Büyük Pompeius'la bir araya geldi. Buna birinci üçlü ittifak dendi. Para, ordu ve popülarite. Roma'yı artık bu üç adam yönetecekti. Bu güçle Sezar konsül seçildi. Ama bir yıllık konsüllük onun hırsını doyurmaya yetmezdi. O bir askeri zafer istiyordu. Gözünü kuzeye, barbarların diyarı Galya'ya dikti ve valiliği aldı. Roma'daki rakipleri kurtulduklarını sandı ama aslında bir efsanenin doğuşuna izin vermişlerdi. Galya fetihleri ve Alesya. Milattan önce 58'de Galya'ya giden Sezar, 8 yıl boyunca durmaksızın savaştı.
Bugünkü Fransa, Belçika ve hatta Britanya'ya kadar uzanan o devasa toprakları Roma'ya kattı. Alesya kuşatması onun askeri dehasının zirvesiydi. İmkansız denileni başarmak üzereydi. 80.000 kişilik ordusunu çeyrek milyonluk Galya şapçılarına karşı savunmak zorundaydı. İki cephede birden savaşıyordu. Hem kaledeki düşmana hem de yardıma gelen devasa orduya karşı. Stratejik bir zeka gösterisiyle kendi etrafına iki ayrı sur ördürdü ve her iki orduyu da yok etti. Büyük Galya şefi Vercingetorix, Sezar'ın ayaklarına kapanıp silahlarını teslim ettiğinde savaş bitmişti. Ama Galya'da kazandığı sadece toprak değildi. Devasa bir servet ve ölümüne sadık bir ordu kazandı. Veni, Vidi, Vici. Geldim, gördüm, yendim. Veni, Vidi, Vici. Bu sözler onun sınırsız özgüveninin simgesi oldu. Roma'da ise rüzgar tersine dönüyordu. Pompeius ve Senato bu durdurulamaz güçten korkmaya başlamıştı. Rubikon ve İç Savaş. Milattan önce 49 yılının Ocak ayında Roma Senatosu Sezar'a son bir ultimatom gönderdi. Ordunu derhal dağıt ve Roma'ya silahsız dön. Yoksa vatan haini ve halk düşmanı ilan edileceksin. Sezar imkansız bir seçimle karşı karşıyaydı. Kabul ederse yargılanıp yok edilecekti, reddederse iç savaş çıkacaktı. İtalya sınırını çizen küçük Rubikon Nehri'nin kıyısında durdu. Yasalar, hiçbir generalin bu nehri ordusuyla geçemeyeceğini söylüyordu. Karanlıkta nehre baktı ve o tarihi sözü fısıldadı. Alea acta est. Zar atıldı. Sezar'ın Roma'ya yürüdüğünü duyan Pompeius ve senatörler şehri panik içinde terk edip kaçtılar. 3 yıl süren kanlı iç savaş, İspanya'dan Afrika'ya tüm dünyayı sardı. Ama asıl hesaplaşma Yunanistan'da Farsalus'ta yaşandı. Sezar, aç ve yorgun ordusuyla Pompeius'un 2 kat daha kalabalık ordusunu dahice bir taktikle ezdi geçti. Yenilen Pompeius Mısır'a sığındı. Ancak Mısır kralı Sezar'a yaranmak için onu haince öldürttü. Eski dostunun kesik başı Sezar'a sunulduğunda zafer sevinci yerine gözyaşı döktü. Bu onurlu bir Romalıya yakışmayan bir sondu. Mısır, Kleopatra ve diktatörlük. Mısır'da Sezar, hayatının belki de en ünlü ve en tartışmalı ilişkisini başlattı. Kleopatra. 21 yaşındaki Kleopatra, tahtı kardeşiyle paylaşmak zorundaydı. Ama o, mutlak gücü istiyordu. Efsaneye göre, saraya gizlice girmek için kendini bir halıya sardırarak Sezar'ın huzuruna çıkarttı. İkisi arasındaki bu ilişki, tutkulu bir aşktan ziyade kusursuz bir stratejik ortaklıktı. Kleopatra için Sezar, tahtı ele geçirmenin anahtarı, Sezar içinse Kleopatra, Mısır'ın hazineleri demekti. Bu birliktelikten Sezarion, yani Küçük Sezar adında bir oğulları dünyaya geldi. Sezar, Mısır'daki iç savaşı getirip Kleopatra'yı tahta oturttuktan sonra aylarca Nil'de seyahat etti. Ama Roma onu bekliyordu. Dönüşünde benzeri görülmemiş bir ünvanla karşılandı. Ömür boyu diktatör. Artık cumhuriyet fiilen ölmüştü. Sezar sadece bir yönetici değil, yaşayan bir tanrı gibi davranıyordu. Ancak bu sınırsız güç, eski cumhuriyetçilerin öfkesini ve korkusunu her geçen gün daha da büyütüyordu. Suikast hazırlığı ve Ides of March. Milattan önce 44 yılının Mart ayının 15'i. Romalıların dediği gibi Ides Martiae.
Haftalar önce yaşlı bir kahin Sezar'ın yolunu kesmiş ve onu uyarmıştı. Mart'ın 15'inden sakın. O sabah karısı Calpurnia kötü rüyalar görüp gitmemesi için yalvarsa da Sezar korkusuzca evden çıktı. Senato toplantısına giderken yolda tekrar o kahine rastladı. Alaycı bir gülümsemeyle seslendi. "Mart'ın 15'i geldi kahin." Yaşlı adam üzgünce cevap verdi. "Evet Sezar, geldi ama henüz geçmedi." Senato binasının içinde ise ölümcül bir sessizlik hakimdi. Yaklaşık 60 senatör cübbelerinin altına hançerlerini saklamıştı. Bu komplonun kalbinde ise Sezar'ın öz oğlu gibi sevdiği, en güvendiği dostu Marcus Brutus vardı. Sezar altın koltuğuna oturduğunda senatörler bir dilekçe bahanesiyle etrafını sardılar. Çember daralıyordu. Biri togasını sertçe aşağı çekti. Bu işaretti. İlk bıçak darbesi boynuna indiğinde Sezar şoka girdi. Kendini savunmaya çalıştı, kalemini bir silah gibi savurdu ama bıçaklar her yönden yağmur gibi yağıyordu. İhanetin zirvesi ve son nefes. Saldırı bir anda cinnet haline dönüştü. Senatörler o kadar vahşileşmişti ki telaş içinde birbirlerini bile yaralıyorlardı. 23 bıçak darbesi. Sezar kana bulanmış bir halde kurtulmak için çaresizce çırpınıyordu. Tam o sırada kalabalığın arasında kendisine doğru yaklaşan o tanıdık ve sevgili yüzü gördü. Marcus Brutus. Brutus elinde hançeriyle karşısına dikildiğinde Sezar'ın tüm direnişi bir anda söndü. Gözlerine inanamayarak baktı ve tarihe geçen o ölümsüz sözler dudaklarından döküldü. "Sen de mi Brutus?" Artık savaşmayı bıraktı. Romalı bir asilzade olarak ölmek için son bir onur hamlesiyle togasını yüzüne çekti. Ve kaderin acı bir cilvesi olarak eski düşmanı Pompeius'un heykelinin tam dibine yığıldı. Roma'nın mutlak efendisi, Senato'nun soğuk mermerleri üzerinde kanlar içinde son nefesini verdi. 55 yaşındaydı. Onun ölümüyle bir devir kapandı. Ama sandıklarından çok daha kanlı yeni bir devir açılıyordu. Suikastçılar, cesedin başında zaferlerini kutlarken, Roma sokaklarında derin ve korkutucu bir sessizlik başladı. Miras ve kapanış. Suikastçılar, tiranı öldürerek cumhuriyeti kurtardıklarını sanıyorlardı. Ama ne kadar yanıldıklarını çok geçmeden anladılar. Halk, onları kurtarıcı olarak değil, katil olarak gördü. Sezar'ın ölümü barış değil, çok daha kanlı bir iç savaş getirdi. Sezar'ın vasiyetinde sürpriz bir isim vardı. 18 yaşındaki yeğeni Octavianus. Sezar onu evlatlık edinmiş ve mirasını bırakmıştı. Genç Octavianus, suikastçıların hepsini tek tek avladı ve Roma'nın ilk ve en büyük imparatoru Augustus oldu. Julius Caesar ölmüştü ama kurduğu imparatorluk 1000 yıl boyunca ayakta kaldı. Onun adı yani Kaiser sadece bir soyadı olarak kalmadı. Mutlak gücün unvanı haline geldi. Alman imparatorları kendilerine Kaiser, Rus imparatorları ise Çar dediler. Hepsi Sezar'ın ismini taşıyordu. Bir adam, bir vizyon, bir imparatorluk. O tarihin akışını tek başına değiştiren nadir insanlardan biriydi. Taşlar ufalanır, imparatorluklar çöker ama efsaneler asla ölmez. İşte Gaius Julius Caesar'ın hikayesi. Julius Caesar, bir fani olarak öldü ama bir efsane olarak ölümsüzleşti. Zaman atlasında tarihin en keskin virajlarından birini daha birlikte döndük. Eğer bu tarihi yolculuktan keyif aldıysanız ve geçmişin tozlu sayfaları arasında bizimle kaybolmaya devam etmek istiyorsanız, videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim çanını açarak tarihe tanıklık etmeyi unutmayın. Peki, Zaman Atlası'nın bir sonraki rotası neresi olsun? Yorumlarda siz belirleyin. Geçmişin gölgesi, geleceğin ışığıdır.
Bir sonraki yolculukta görüşmek üzere. Zaman Atlası'nda kalın.